Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel ve çok farklı bir model paylaşacağım. Bu modeli yabancı bir kanalda gördüm ben. Gerçekten çok farklı. Hiçbir YouTube kanalında hani Türkiye'de anlatımı bilmiyorum. Ben hiç denk gelmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Gerçekten dediğim gibi hem çok farklı hem çok gösterişli bir model. Yelek olarak, lif olarak, battaniye olarak yapabileceğiniz bir model. Başlangıç kısmı da çok farklı arkadaşlar. Şimdi ben bu üç rengi kullanacağım. Kar topunun bebe yünü var elimde. Üçü de aynı marka ve 4 numara tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına göre tabii ki tığlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle renklerden biriyle başlayalım. Örneğin şu pembeyle başlayalım yapmaya. Şimdi normal zincir çekerek başlamıyorum modelime. İlk olarak şöyle bir ve iki tane zincir çektim. Şimdi ilk iki zincirimi çektim. Tığın başına bir tane doladım. Hemen şuradaki birinci zincirimin üzerine battım. Ve bakın tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi önce bir, sonra kalan 3 ilmeğimi çektim. Zincir çekmiyorum. Tığın başına bir tane doladım. Şuradaki şu ikili olan kenar kısmındaki. Bakın buradan aldım. Yine önce şöyle bir, sonra 3. Yine tığın başına bir tane doladım. Bakın şurada sol taraftaki şu iki ilmeği alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aldım. Önce bir, sonra 3 olacak şekilde ördüm. İlmeğimi serbest bıraktım. Tığın başına bir doladım. Şuradan kenar kısmına bakın. Şu kenardaki ilmeğin hem bu yönüne hem de arka tarafına doğru olanını alıyorum. Şu şekilde. Aldım. Önce bir, sonra 3 olacak şekilde ördüm. Tığın başını doladım. Yine bakın aynı şekilde şu şekilde alıyorum. Önce bir, sonra 3 olacak şekilde ördüm. Bakın. Bunu farklı modellerinizin taban kısımlarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani trabzan yapmak yerine bunu tercih edebilirsiniz. Çok farklı geldi bana da. Daha önce çünkü bunu ben de hiç kullanmadım. Ama çok düzgün de duruyor. Tığın başını doluyorum. Şu sol taraftaki ilmeğimi her iki telini de birden alarak bakın buradan girdim. Daha sonra önce bir, sonra 3 olarak çekiyorum. Bakın önce bir çekiyoruz ya arkadaşlar. Şu bir tanenin her iki dalını da alıyorum bu şekilde. Evet, aynı şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra üzerine modelimi kuracağım. Sizler de bunu yelek modellerinin alt kısımlarında, battaniyelerin başlangıç kısımlarında birçok yerde tercih edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde. Evet şimdi bu kadar yeterli. Şimdi sıramın sonu istediğim uzunluğa gelinceye kadar diyelim ördüm. Bu kadar anlatmam için yeterli. Burada bir tane zincir çektim ve şu şekilde çevirdim. Tığın başına bir doladım. Hemen şu birinci yuvama bakın bu şekilde battım. Ve 3 ilmeğimi bir çekip bir tane zincir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Bir tane bakın şu yuvayı atlıyorum. Bir sonrakine battım. Üçünü bir çektim. Yani yarım trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çektim tekrar. Tığın başına bir doladım. Bir tane yuvayı atladım. Sıradaki yuvama battım. Üçünü birlikte çektim. Bir zincir çektim. Tığın başına bir doladım. Bakın burayı atlıyorum. Buraya battım.
3 ilmeğimi birlikte kapattım. Bir zincir, sıradaki hemen öndekini atladım, bir sonraki yuvaya battım. Üçünü birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim. Burayı atlıyorum. Bir sonrakine geldim. Üçünü bir kapattım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın burayı atladım. Buraya geldim. Üçünü bir kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Bunu atlıyorum. Bakın sıramın sonunda sık iğnem var. O en baştaki. Oraya batıp üçünü birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim ve örgümün arka kısmını çevirdim. Şimdi modelimizi kurmak için başlangıç kısmının yapımı bu şekilde. İlk sıramız, hani modelimizi oturtacağımız yer ortaya çıkmış oldu. Şimdi modelimizin asıl yapacağımız yere geldik. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Hemen bu kutucuğun içerisine battım. Fıstık yapar gibi bir tane ilmek aldım. Tekrar tığın başını bir doladım. Şimdi burada atladığım yer var. Oraya batıyorum. Alt kısımda bakın. Oradan bir ilmek aldım. Tekrar tığın başını bir doladım ve bir sonraki kutucuğun içerisine battım. Oradan da bir ilmek aldım. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar yapalım. Tığın başını bir tane doladım. Hemen bu kutucuğa battım. Bakın bir ilmek aldım. Tekrar tığın başını doladım. Hemen şu alttaki bakın atladığımız yuva var şurada. Oraya batıyorum. Bir ilmek aldım. Tekrar tığın başını bir doladım ve sıradakine battım. Yine bir ilmek aldım. Hepsini birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Önce buraya, sonra altta atladığımız yuvanın içerisine batıyorum. Şöyle uzatıyorum ve sonra öndeki yuvama battım ve kapattım. Şu anda modelim tam belirgin durmuyor. Evet, sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Bir bu kutucuğa, daha sonra şu alttaki yuvama batıyorum. Sonra önündeki kutucuğun içerisine batıp üçünü birlikte kapatıyorum. İlerledikçe ortaya harika bir görünüm çıkıyor arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Son ilmeğimi tutmuyorum. Hepsini bir kapattım. Bir zincir çektim. Önce kutucuğun içerisine, sonra şu alttaki yuvaya batıyorum. Sonra buradaki kutucuğa battım. Şimdi son kutucuğa battıktan sonra bakın bir de zincir çektim. Burada tığın başını bir tane doladım. Kenardaki benim kenar sık iğnem var. Buraya batıyorum. Şöyle. Üçünü birlikte çekip sıramı tamamladım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bu sırayı yaptığımızda modelimizin nasıl durduğu tam olarak ortaya çıkmış olacak. Şimdi beyazımı aldım. Evet bakın bu şekilde ipimi değiştirdim. Eğer ki renk değişimi yapmazsanız burada bir tane zincir çekin arkadaşlar. Şimdi tığın başını bir tane doladım ve şurada sık iğnem var. O sık iğneme bakın buraya batıyorum. Yine bir sık iğne yaptım. Pardon, yarım trabzan yaptım. Üçünü bir çektim. Sonra bir tane zincir çektim burada. Şimdi bir zincirimi çektim. Şimdi yine aynı modelimi yapıyorum. Tığın başını doladım. Önce bu kutucuğun içerisine battım. Şimdi alttaki yuvaya batıyorum. Tığın başını doladım. Alttaki yuvama battım. Tekrar tığın başını bir doladım ve bir sonraki hemen öndeki yuvaya battım. Hepsini birlikte kapatıp bir tane zincir çektim. Tekrar yapalım. Tığın başını doladım. Önce bu yuvaya battım. Sonra şu alttaki bakın şuraya batıyorum. Tekrar tığın başını bir doladım ve hemen şu öndeki yuvaya battım. Hepsini bir kapattım. Tığın başını doladım.
önce bu yuvaya battım. Sonra alttakine, sonra hemen sıradaki yuvamın içerisine battım. Hepsini birlikte kapattım. Tekrar tığın başını doladım. Bakın, bir buradan, bir tane alt taraftan, bir de buradan ilmek aldım. Fıstık yapar gibi tıpkı hepsini bir kapattım. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum artık. Evet, bakın şimdi sıramın sonunda hemen şurada şu sık iğne ile şu modelimin arasında yer var. Bir zincir çekmiştik. Buraya da batıyorum. Kapattım. Tığın başını bir doladım. Buradaki kenar kısmına batıyorum. Üçünü bir kapattım. Bakın, modelim ortaya çıkmış oldu. Şimdi tekrar renk değiştiriyorum. 2 renkten ziyade 3 renkte model kendini daha çok gösterdi. 2 renkle biraz daha farklı durdu. 3 renkle tam olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Ama 2 renkte deneyebilirsiniz. Hoşunuza giderse o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi rengimi değiştirdim. Şöyle sıkılaştırdım. Tığın başına bir tane doladım. Hemen şu ilk yuvamın içerisine battım. Ve burada bir yarım trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir zincirimi çektim. Tığın başına bir tane doladım. Önce bu hemen önündeki yuvaya batıyorum. Tığın başını doladım. Şimdi şu alt tarafa batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buraya battım. Tekrar tığın başını doladım ve bir sonraki kutucuğa battım. Hepsini bir kapattım. Tekrar tığın başını doladım. Önce bu yuvaya, sonra bir alt sıraya bakın. Şuraya batıyorum. Sonra hemen önündeki yuvaya battım. Hepsini bir kapattım. Hep kaldığınız yerden devam edin renk değiştirirken. Örneğin rengim benim burada bitmişse buradan başlamayın. Yoksa model farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Model olmuyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Çok da keyifli bir model. Bu modeli elinizde artık ipleriniz varsa onlarla rengarenk lif de yapabilirsiniz. Lif ipi kullanarak. Ya da battaniye, böyle rengarenk battaniye yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde 3 renk olarak da yapabilirsiniz. Evet, kapattım. Tığın başına bir doladım. Hemen şu sıramız sonundaki yarım trabzanım var. Onun tepesine battım. Ve üçünü bir kapattım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde örüp sizlere nasıl durduğunu, büyük bir parçada nasıl göründüğünü hemen göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Burada ben yine kar topunun bebe yününü kullandım. Yine 3 renk üzerine yaptım. Her iki tarafı da aynı, tersi düzü yok. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Bir de bakın, Alize'nin koton ipiyle yaptım. Biraz daha ince bir ip bu. Bakın, burada da bu şekilde durdu. Evet, modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.